Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yakadan başlanan yazlık bir bluz çalışması yapacağım. Daha önce kanalımda üzüm tekniğinden bir bandana çalışmıştım. Bu onun biraz daha farklı versiyonu. Yine ince yazlık pamuklu bir ip kullanıyorum. 100 gramı 400 metre 2,5 milimetre tığ ile öreceğim. Anlatımı yine en küçük halinden başlayarak yapıyorum. Bunu istediğiniz beden üzerinden uyumlamanız için ilerleyen bölümlerde de açıklamaları yapacağım. İpimi bir düğüm atarak başlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve ilk zincire ayıraç takıyorum. Bu benim ilk köşem olacak. İkinci zincirden sonra 4 tane zincir çekiyorum ve 4 zincirin ilkine tığıma ip dolayıp batıyorum. Buraya bir halka oluşturacağım. Tığ battıktan sonra 3 seferde çıkartıyorum, yani bir üçlü trabzan örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum ve hemen dibinde bakın çift halka görüntüsü var. Bunun içerisine batıyorum. İlmeği çıkarttım. 3 seferde örüyorum, yani bir üçlü trabzan örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Yine halkanın dibindeki çift halka görüntüsüne batıyorum ve bir üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane burada halka oluşturdum. Araya 6 tane zincir çekiyorum. Ve sonrasında yine 3 tane halka yapacağım. 6. zinciri tırnağımla tutuyorum. Üzerine yine 4 zincir çektim. Ve çektiğim 4 zincirin ilkine batıp bir üçlü trabzan örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Halkanın hemen dibine batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Dört zincir çekiyorum. Halkanın hemen dibine batıyorum ve bir üçlü trabzan örüyorum. 2 tane şeklim oldu. Small medium beden için bu halkalardan toplamda 4 grup örmem gerekiyor. Dediğim gibi en temel bölüm burası. Siz bedeninize göre santim üzerinden bunun ayarlamasını yapabilirsiniz. Şimdi ikinci köşeye geliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ortadaki zincire ayracımı takıyorum. Ve yine halka örmeye başlayacağım. 4 zincir çekiyorum. İlk zincire batıp bir üçlü trabzan örüyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Araya 6 tane zincir çekiyorum. 6. zincirden sonra da yine aynı şekilde 3 tane halka oluşturacağım. Bu şekilde 4 kenar ve 4 köşe oluşturdum. Son kenarımda 3. halkayı ördükten sonra bir tane zincir çekeceğim ve köşemi tamamlayacağım. Köşelerde 3 zincirimiz var. Başlangıçta ben 2 zincir çekmiştim. Bir zincirle bunu 3'e tamamlayacağım. Çektiğim ilk zincirin içerisine ilmek kaydırıyorum. Bu benim ilk köşe noktam oluyor. 3 zincirle birinci sırama başlıyorum. Yine aynı boşluğun içerisine bir tane üçlü trabzan örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum ve yine aynı zincirin içerisine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Yine koltuk altına kadar 4 köşede ikili balık sırtı oluşturacağız bu şekilde. İkinci trabzanımı ördükten sonra 3 zincir çekiyorum. İlk halkamın içine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum.
5 zincir çekiyorum. Bir sonraki halkaya batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Burada file oluşturuyorum. 5 zincir çekiyorum. Sonraki halkaya batıyorum. Yine sık iğne ile sabitliyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. Şimdi benim 6 tane zincirim vardı arada. Birinci zincire atlıyorum. İkinci zincirin içine batıyorum. İpimi uzatıyorum. Tığa ip doladım. Aynı zincire battım. İpi uzattım. İp doladım. Aynı zincire battım. İpi uzattım. Bir kez daha ip doladım. Aynı zincire battım. İpi uzattım. Hepsini bir seferde çıkarttım. Bir zincirle sabitledim. Bir sonraki zincirin içerisine tığıma ip dolayıp battım. İpi uzattım. İp dolayıp battım. İpi uzattım. İp dolayıp battım. İpi uzattım ve son kez ip doladım, battım. İpi uzattım. Tığda toplanan bütün ilmekleri bir seferde örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı işlemi 4. ve 5. zincirler için de yapacağım. Tığa ip dolayıp 4 sefer batıyorum ve en son bütün ilmekleri bir seferde toplayıp burada bir fıstık görüntüsü oluşturuyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Sonuncuyu da yapalım. İp doladım, battım. İp doladım, battım. İp doladım, battım. Ve bir sefer daha ip doladım. Toplam 4 sefer tekrarladım bu işlemi. Tığdaki ilmekleri bir seferde ördüm ve bir zincirle sabitledim. Araya 3 zincir çekiyorum. İlk halkaya batıyorum. Sık iğne örüyorum. 5 zincir çekiyorum. İkinci halkaya batıyorum. Sık iğne örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki halkaya batıyorum. Sık iğne örüyorum. Köşe noktama geldim. 3 zincir çekiyorum. Köşedeki 3 zincirin ikincisine işaretlediğim zincire batıyorum. 2 tane üçlü trabzan, araya bir zincir, 2 tane üçlü trabzanı aynı zincirin içerisine örüyorum. İkinci köşe, ikinci balık sırtımı oluşturuyorum. Tüm kenarları bu şekilde örmeye devam edeceğim. Siz de üçlü halka grubunu kaç tane yaptıysanız o şekilde diğer köşeye kadar örmeye devam edin. 4 köşeyi de ördüm. İkinci sırama geldim. Üç zincir çekiyorum. Başlangıçta çektiğim 3 zincirin üçüncüsüne ilmek kaydırdım ve orta noktaya yine ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Orta noktaya batıyorum. Bir üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine orta noktaya batıp 2 tane daha üçlü trabzan örüyorum. Köşedeki balık sırtımı tekrarladım, yani yine 5 tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki küçük boşluğa değil, 5 zincirlik büyük boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki 5 zincirlik fileme batıyorum. Sık iğne örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Yanındaki küçük boşluğu atladım ve 2 tane fıstığın arasındaki bir zincirlik boşluğa batıyorum. Burada yine dörtlü fıstık oluşturuyorum. Yani tığıma her seferinde ip dolayıp 4 sefer batıyorum ve tığda oluşan ilmekleri bir seferde toplayıp araya bir zincir çekiyorum. Bir alt sırada 4 fıstığım vardı. 3 tane boşluğum olduğu için bu sırada 3 tane dörtlü fıstık öreceğim. İkinci boşluğa geldim. Yine tığa 4 sefer ip dolayıp battım. Tığdaki ilmekleri bir seferde çıkarttım ve bir zincir çektim.
Üçüncü fıstık arası boşluğa batıyorum. Yine ilmeği her seferinde dolayıp uzatarak toplam 4 seferde ve ilmekleri bir seferde örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğu atladım ve 5 zincirlik ilk boşluğun içerisine battım. Sık iğne ördüm. 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki 5 zincirlik boşluğa batıyorum. Sık iğne örüyorum. Yine burada 5 zincirimi çekiyorum. Balık sırtına geldim. Yine orta noktaya 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum ve yine orta noktaya 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Görüntüm bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam ettim. 3. sırama başlıyorum. 5 zincir çektim. Başlangıçtaki 3. zincirin tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Orta noktaya ilmek kaydırdım. 3 zincir çekiyorum. Orta noktaya batıyorum. Bir üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine orta noktaya batıp 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Şimdi yaprak yapımına başlayacağız. 5 zincir çekiyorum. Hemen yandaki 5 zincirlik boşluğa battım. Bir sık iğne ördüm. İpimi doladım. Ortada büyük bir filem var. Filenin içerisine batıyorum. 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Sık iğne ile bağladığım kısım benim ilk trabzanım olacak. Toplamda 4 trabzan görüntüsü oluştuğunu göreceksiniz. Bakın bu şekilde. 5 zincir çekiyorum araya. Yine filenin içerisine batıyorum. 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Ve 4. trabzanı oluşturmak için de yan taraftaki yine 5 zincirlik boşluğa bir sık iğne örüp iki tarafa yan duran yaprak başlangıcımı yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Burada fıstıkların arasında 2 boşluğum var. İlk boşluğa batıyorum. Tığıma ip dolayıp toplam 4 seferde dörtlü bir fıstık oluşturuyorum. Araya bir zincir çekiyorum. İkinci boşluğa yine aynı şekilde bir dörtlü fıstık oluşturuyorum. İlmekleri bir seferde topladım ve bir zincir çektim. 5 zincirimi çekiyorum. Hemen dibindeki 5 zincirlik boşluğa batıyorum. Sık iğne örüyorum. İpimi doladım. Orta noktadaki fileye battım. 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Araya 5 zincir çekiyorum. Yine filenin içerisine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Yandaki 5 zincirlik bölüme sık iğne örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edin. Benim dediğim gibi sıram tek örnekten oluştuğu için köşe noktama geldim. 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine 2 tane üçlü trabzan örüp kenarımı tamamlıyorum. 4 kenarı da bu şekilde öreceğim. 4. sıraya başlıyorum. 5 zincir çektim. Başlangıçtaki 3. zincirin tepe noktasına battım. İlmek kaydırdım. Orta noktaya ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Orta noktaya bir tane üçlü trabzan örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum ve yine orta noktaya 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Yaprağın ikinci sırasını öreceğim şimdi. Yine 5 zincirlik boşluğa battım. Sık iğne ördüm. Burada benim 3 tane tepe noktam var bakın. Üçüne birer toplamda
3 tane üçlü trabzan örüyorum burada. 5 zincir çekiyorum. Orta noktaya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Yaprağa geldim. 3 tane tepe noktam var. Bunlara birerden toplam 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 5 zincirlik boşluğa batıyorum. Sık iğne örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Fıstıkların arasında bir boşluğum var. Buraya yine dörtlü bir fıstık örüyorum. İlmekleri bir seferde topladım. Bir zincir çektim. Yine 5 zincir çekiyorum. Alt sıradaki 5 zincirlik boşluğa batıyorum. Sık iğne örüyorum. 3 tane tepe noktasına yine birerden toplam 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Orta noktaya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Yan taraftaki yine 3 tane tepe noktasına birerden toplam 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 5 zincirlik boşluğa batıyorum. Sık iğne örüyorum. 5 zincir çektim. Balık sırtının ortasına yine 2 tane üçlü trabzan, bir zincir, 2 tane üçlü trabzan örüp köşemi de oluşturuyorum. Buradan sonrasında artık üzümün başlangıç noktasını oluşturmak kalıyor. Sonrası da birbirini takip eden sıralar. Son 5 zincirimi çektim. Başlangıç noktama ilmek kaydırdım. Orta noktaya ilmek kaydırdım. 3 zincir çekiyorum. Orta noktaya bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Orta noktaya 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Yaprağın tepe noktasını toplama işlemi yapacağız şimdi. 5 zincirlik boşluğa direkt batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığıma ipimi doladım. İlk boşluğa battım. 2 seferde ördüm. Tığda bir ilmeğim kaldı. İpimi doladım. İkinci boşluğa battım. Aynı işlemi uyguladım. Üçüncü boşluğa battım. Aynı işlemi uyguladım. Tığda toplanan ilmekleri bir seferde ördüm ve yaprağımı kapattım. Bir zincirle sabitledim. Araya 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirlik boşluğa battım. Sık iğne örüyorum. Bir zincir çektim. Orta noktada bakın bir sık iğne var. Buraya batıyorum. Bir üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Sık iğneye batıyorum. Bir üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve yine sık iğneye batıyorum. Bir üçlü trabzan örüyorum. Sık iğnenin üzerinde aralarda birer zincir olan 3 tane üçlü trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum. Yan taraftaki 5 zincirlik boşluğa batıp sık iğne örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Yine 3 tepe noktam var. Bunlara yarımşar trabzan örüyorum. Yani tığa ip dolayıp 2 sefer çıkartıyorum. Son ilmek tığımda kalıyor. Ve 5 zincirlik boşluktan bir ilmek çıkartıyorum ve çıkarttığım ilmeği diğer ilmeklerin içerisinden kaydırıyorum. Bir zincirle sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. Fıstığın üstünden atlayıp diğer taraftaki 5 zincirlik boşluktan ilmek çıkartıyorum. Tığıma ip doladım. İlk tepe noktasına bir yarım trabzan yaptım. İkinci tepe noktasına yarım trabzan yaptım. Üçüncü tepe noktasına yarım trabzan yaptım ve
Bütün ilmekleri bir seferde toplayıp bir zincirle sabitledim. Araya 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirlik boşluğa sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Sık iğnenin üzerine bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine üçlü bir trabzan daha örüp bir zincir çekerek 5 zincirlik boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. İpimi doladım. İlk boşluğa battım. 2 seferde çıkarttım. İpimi doladım. İkinci boşluğa battım. 2 seferde çıkarttım. İpimi doladım. Üçüncü boşluğa battım. 2 sefer çıkarttım. Burada 5 zincirlik boşluğa batıp ilmek kaydırıyorum. Tüm ilmeklerin içinden bir zincirle sabitliyorum ve 5 zincir çektikten sonra köşe noktasının içerisine 2 tane üçlü trabzan, bir zincir, 2 tane de üçlü trabzan örüyorum. Görüntüm bu şekilde. Son 5 zincirimi çektim. Başlangıç noktasına ilmek kaydırdım. Orta noktaya ilmek kaydırdım ve 3 tane zincir çekiyorum. Orta noktaya bir üçlü trabzan, bir zincir, yine orta noktaya 2 tane üçlü trabzan örüp 6. sıramın köşesinde yapmış oluyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki 5 zincirlik boşluğa batıp sık iğne örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki 5 zincirlik boşluğa batıp sık iğne örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Az evvel bakın boşluk oluşturduk 4 tane. Yine bunlara başlangıçtaki gibi 4 tane dörtlü fıstık oluşturacağım. İlk boşluğuma batıyorum. Tığıma ilmek dolayıp 4 sefer uzatıyorum. Tığdaki ilmekleri bir seferde çıkartıyorum ve bir zincirle sabitliyorum. İpimi doladım. İkinci boşluğa batıyorum. Yine dörtlü bir fıstık örüyorum. Tığda topladığım ilmekleri bir sefer çıkartıyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Üçüncü boşluğa yine dörtlü bir fıstık örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Beşinci boşluğa dörtlü fıstığımı örüyorum. Yine bir zincirle sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. Sık iğne örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. Sık iğne örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. Sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde 4 tane boşluğumun her birine birer tane dörtlü fıstık örüyorum. Burayı biraz hızlı geçeceğim. Model artık iyice oturmuştur diye düşünüyorum. Bu zaten başlangıç sıramızdı. Buradan sonrasını da diğer sıralar gibi devam ederek istediğimiz boyuta kadar örebiliriz. Dördüncü dörtlü fıstığımı da ördüm. Bir zincirle sabitledim. Araya 3 zincir çekiyorum. İlk boşluğa batıyorum. Sık iğne örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. İkinci boşluğa battım. Sık iğne ördüm. 5 zincir çekiyorum. Köşe noktasına yine 2 tane üçlü trabzan, bir zincir, 2 tane üçlü trabzan örüp tamamlıyorum. Başlangıç sırasında böylece tekrar örmüş olduk. Buradan sonrasını ikinci sıra itibariyle tekrarlayarak dilediğiniz boyuta kadar örebilirsiniz. Şimdi bluzun yaka kesimi için, kol altı kesimi için toplamda 3 tane üzüm ördüm ve üzümün son dörtlü fıstığına kadar olan kısmı ördükten sonra artık kol altlarından ikişer köşeden birleştirerek tek hale getireceğiz. Döne döne örecek hale getireceğiz yine. Bakın
karşılıklı iki köşeden bir sık iğne ile birleştiriyorum. Yani iki balık sırtının orta noktasına bir anda batıyorum, sık iğne örüyorum. Yan tarafa 5 zincirli kısma gelene kadar 2 sefer ilmek kaydırıyorum ve tığıma ip dolayıp yine 3 tane tepe noktasına yarımşar trabzan örüyorum. Tığdaki ilmekleri bir seferde topluyorum ve burada bir yine yaprağın üst kısmını oluşturuyorum. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirlik bölüme battım. Sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Ortadaki sık iğnenin üstüne battım. Üçlü trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Sık iğneye battım. Üçlü trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Sık iğneye battım. Üçlü trabzan ördüm. Bir zincir çekiyorum. Yan taraftaki 5 zincire batıyorum. Sık iğne örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 3 tane tepe noktam var. Her birine yarımşar trabzan örüyorum. Tığda ilmeklerimi topluyorum. 5 zincirlik kısımdan ilmeğimi kaydırıyorum ve bütün ilmekleri bir sefer örüp bir zincirle sabitliyorum. 5 zincir çektim. 5 zincirlik boşluğa ilmek kaydırdım. 3 tane yarım trabzan ördüm. Ve tığdaki ilmekleri bir seferde örüp bir zincirle sabitliyorum. Bu şekilde yine diğer köşeye kadar öreceğim. Kenar boyunca. Diğer köşede yine bakalım. Burada aslında yaptığımız işlem köşedeki balık sırtlarını orta noktadaki bir fıstık gibi düşüreceğiz. Diğer sıralarda nasıl yapıyorsak burada da o şekilde yapacağız. Köşedeki balık sırtının yanına kadar ördüm. 5 zincir çektim. Ortadaki ikinci balık sırtını attım ve yan tarafındaki 5 zincirlik boşluğa battım. İlmeğimi kaydırdım ve buradan da yine yaprak bitirmemi yaptım. Burada bakın diğer tarafta balık sırtlarının ortasına batmıştık. Buradaki kısmı da kolu örerken bir noktada toplayacağız ve sık iğne öreceğiz. Yine sıra sonuna kadar devam edelim. Başlangıç noktasına geldim bakın. Son ördüğüm yaprağın üzerine 5 zincir çekiyorum ve ilk topladığım yaprağın tepe noktasına ilmek kaydırıyorum ve sırayı tamamlıyorum. Yandaki boşluğa ilmek kaydırıyorum. 3 zincirimi çektim. Burada ne var? Yine 4 tane boşluk olan kısmım var. Yine 4 boşluğa birer tane dörtlü fıstık örüp sıralarıma devam edeceğim. Sıra başlangıçlarına geldikçe her sırada bir yan tarafa kaydırma işlemi uygulayarak örmeye devam ediyorum burada. Dediğim gibi ilk koltuk altında ne yaptık? Balık sırtlarını bir araya getirip sık iğne ördük ve yan tarafa 2 tane ilmek kaydırdık. İkinci koltuk altındaysa yaprağın tepe noktasından başlangıçta ördüğümüz yaprağın da tepe noktasına 5 zincirle sabitledik. Bu sırayı örerken normalde ne yapıyoruz? Yaprakların ortasında aslında bizim bir tane fıstığımız oluyor. Burada fıstık olmadığı için her iki balık sırtını biz bir fıstıkmış gibi düşünerek birleştirmemizi yapıyoruz. Mantığın oturması için bu şekilde de söylemiş olayım. İlmek kaydırdığımız o ilk noktaya da ayraç takarsanız sırayı atlamamak adına daha kolaylık sağlayacaktır size. Small medium dediğim gibi başlamıştım. Yaka, kol ve beden ölçülerinde bu şekilde bırakıyorum. Örgü ürünler, tekstil ürünleri gibi sabit bedenler olmadığı için bunları ayarlarken kendi kol bedeniniz ya da işte bel çevreniz, göğüs ölçünüz üzerinden de ayarlamalarınızı yapmanızı tavsiye edebilirim. Bitirme noktasını da yine üzümün bitiş noktası üzerinden ben ayarlayacağım ve burada da başlangıçta oluşturduğumuz 4 zincirlik halkalardan oluşturacağım. İlmek kaydırdıktan sonra 4 zincirimi çekiyorum. Dibine battıktan sonra bir üçlü trabzan örüyorum. Hemen yandaki 5 zincirlik kısma batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum
Burada bakın yaprak bitişim var yine. Diğer sıralarda yaptığımız gibi yaprak kapamasını yapıyorum. Bir zincirle sabitledim. 4 zincir çekiyorum. Dibine battım. Üçlü trabzanımı örüyorum. 5 zincirlik boşluğa batıyorum. Sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. İlk zincire batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Karşıdaki 5 zincire battım. Sık iğne ördüm. 4 zincir çekiyorum. Hemen dibine battım. Üçlü trabzan örüyorum. İlmeğimi doladım. 3 tane tepe noktasına yarımşar trabzan yapıyorum. 5 zincirli kısma ilmek kaydırıyorum. Ve ilmekleri bir seferde içinden kaydırma işlemiyle toplayıp yaprak bitişini yapıyorum. Bir zincirle sabitledim. 4 zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Fıstığın tepe noktasına battım. Sık iğne ördüm. 4 zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Ve burada yine yaprak kapama işlemini uyguluyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yaka içine ve kollara da aynı işlemi uyguladıktan sonra bluzumun nihai görüntüsü de bu şekilde oluyor. Umarım beğenip sizler de uygular ve keyifli günlerde kullanırsınız. Projelerin devamı için kanalıma abone olmayı, görüşlerinizi ve sorularınızı da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.